Adalet sadece insanlar tarafından mı yazılmıştır? Yoksa yasalar tanrıların iradesinin bir yansıması mıdır? Babil'de hukuk gökyüzünden inen bir düzenin parçasıydı. Hammurabi yasalarını tanrıların buyruğu olarak ilan etti ve insanlık tarihinin en eski hukuk sistemlerinden birini oluşturdu. Peki bu kanunlar gerçekten adaleti sağlamak için mi yazılmıştı? Yoksa Babil hükümdarının otoritesini tanrılarla kutsamak için mi? Babil'de hukuk ile din iç içeydi. Devletin başındaki hükümdar yalnızca bir kral değil, aynı zamanda tanrıların temsilcisiydi. Bu yüzden yasalar bir kralın keyfi kararları değil, ilahi adaletin yeryüzündeki yansıması olarak kabul edilirdi. Babil'de adalet tanrıların buyruğuydu ve onu uygulayan kral, tanrıların iradesini yerine getiren bir figürdü. Hammurabi kendisini adaletin koruyucusu ve insanların babası olarak ilan etti. Onun yasaları Babil'in tanrısı Marduk'un kutsal buyruğu olarak yazılmıştı. Yasaların başında şu ifadeler yer alıyordu. Marduk beni halkın refahını sağlamak, güçlülerin zayıfları ezmesini engellemek ve adaleti yeryüzüne yerleştirmek için seçti. Bu sözler Hammurabi'nin otoritesini sadece bir hükümdarın değil, tanrıların temsilcisi olarak ilan ettiğinin açık bir göstergesiydi. Babil halkı bu yasaların yalnızca krallığın iradesi değil, tanrıların buyruğu olduğuna inanıyordu. Ancak burada önemli bir soru ortaya çıkıyor. Bu yasalar gerçekten adaleti sağlamak için mi vardı, yoksa krallığın gücünü korumak ve halkı yönetmek için mi? Babil'in en güçlü hükümdarlarından biri olan Hammurabi yalnızca bir kral değil, tanrılar adına hüküm veren bir liderdi. Ancak onun en büyük mirası Babil'i tarihin en düzenli hukuk sistemlerinden biriyle yönettiği Hammurabi kanunları oldu. Ama bu kanunlar gerçekten halkı korumak için mi yazılmıştı? Yoksa krallığın gücünü mutlak hale getirmek için mi? Hammurabi yasalarını tek bir taş sütuna kazıttı. Bu sütun, adaletin kutsal bir sembolü olarak Babil'in büyük tapınağına dikildi. Taşın en üst kısmında bir kabartma yer alıyordu. Güneş tanrısı Şamaş, adaletin ilahi temsilcisi olarak tahtında oturuyordu. Karşısında ise Hammurabi, yasaları Tanrı'dan aldığı bir elçi gibi diz çökerek emirleri kabul ediyordu. Bu sahne Hammurabi'nin sadece bir kral değil, tanrıların iradesini uygulayan bir kutsal hükümdar olduğu mesajını veriyordu. Ancak bu yasalar sıradan bir yasa kitabı değildi. Hammurabi'nin kanunları tarihte ilk defa yasaların taş üzerine kazınarak halka ilan edildiği yazılı hukuk sistemlerinden biriydi. Daha önce yasalar sözlü olarak uygulanırken Hammurabi bunları kalıcı hale getirdi. Ama burada önemli bir nokta vardı. Hammurabi kanunlarının temel amacı adaleti sağlamak mıydı? Yoksa krallık düzenini güçlendirmek mi? Yasalar gerçekten herkese eşit mi uygulanıyordu? Yoksa sınıflar arasındaki farkları daha da belirgin hale mi getiriyordu? Bu soruların cevabını Hammurabi'nin kanunlarının içeriğine bakarak anlayabiliriz. Ve şimdi Hammurabi'nin yazdığı en önemli yasaları ele alacağız. Hammurabi'nin yasaları yalnızca Babil'de değil, tüm Mezopotamya'da adaletin temel taşı olarak görüldü. Ancak bu yasalar gerçekten herkes için eşit miydi? Hammurabi, güçlülerin zayıfları ezmemesi için bu kanunları ilan ettiğini söylüyordu. Ama bu kurallar aynı zamanda toplumu sınıflara ayıran ve krallığın otoritesini pekiştiren sert kurallarla doluydu. Hammurabi yasaları mutlak eşitliği sağlamaktan çok toplumu belirli bir düzen içinde sınıflara ayırıyordu. Babil toplumu 3 ana sınıfa bölünmüştü. Birincisi Amelu, asiller ve rahipler. Kraliyet ailesine yakın en yüksek sosyal sınıf. İkincisi Muşkenu, serbest yurttaşlar, tüccarlar, zanaatkarlar ve sıradan halk. Üçüncüsü Vardum, yani köleler, toplumun en alt tabakası. Genellikle borçlarını ödeyemeyenler veya savaşta esir alınanlar. Ve yasalar bu sınıflara göre farklı uygulanıyordu. Aynı suç farklı sınıflardan gelen kişilere farklı cezalar getirebiliyordu. İşte bazı örnekler. Kanun 196. Eğer bir amelu, yani asil, başka bir amelunun gözünü çıkarırsa onun da gözü çıkarılsın. Kanun 198. Eğer bir amelu, yani asil, muşkenun gözünü çıkarırsa, yani serbest yurttaşların gözünü çıkarırsa ona yalnızca para cezası verilir. Bu göze göz, dişe diş anlayışıyla bilinen Hammurabi yasalarının aslında herkese eşit olmadığını gösteriyor. Kraliyet ailesine veya zenginlere karşı işlenen suçlar ağır cezalar getirirken
alt sınıflara karşı işlenen suçlar çoğu zaman yalnızca para cezası ile karşılanıyordu. Peki bu yasalar suçları önlemek için miydi, yoksa krallığın sosyal düzenini sağlamlaştırmak için mi vardı? Hammurabi kanunları sert ve caydırıcı cezalar içeriyordu. Bugün de kanunlara baktığımızda bazılarının ne kadar acımasız olduğunu görebiliriz. Kanun 3. Eğer bir yargıç yanlış karar verirse görevden alınır ve asla bir daha mahkeme yürütemez. Kanun 22. Eğer biri hırsızlık yaparsa öldürülür. Kanun 129. Eğer bir kadın kocasına ihanet ederse nehre atılır. Kanun 195. Eğer bir çocuk babasına vurursa elleri kesilir. Bu kuralların sertliği adaleti mi sağlıyordu, yoksa halkı korkuyla yönetmenin bir yolu muydu? Hammurabi, Babil'i tanrıların iradesine dayanan mutlak bir düzenle yönetiyordu. Ancak bu düzen aynı zamanda korkuya da dayanıyordu. Ancak Hammurabi'nin yasaları sadece cezaları değil, aynı zamanda günlük yaşamı da düzenliyordu. Tarımdan ticarete, evlilikten borçlara kadar her konuda katı kurallar belirlenmişti. Babil, kanunlarla yönetilen ilk büyük şehir devletlerinden biri oldu. Ama bu düzen gerçekten halk için mi kurulmuştu, yoksa kralın mutlak otoritesini sağlamlaştırmak için mi? Hammurabi, yasalarının yalnızca insan yapımı olmadığını, tanrılar tarafından verildiğini ilan etti. Bu yüzden yasalar tartışılmazdı. Tanrı Şamaş, adaletin kutsal koruyucusuydu ve Hammurabi, onun emirlerini yerine getiren bir kraldı. Ama burada önemli bir soru var. Yasalar gerçekten tanrılardan mı gelmişti? Yoksa Hammurabi kendi otoritesini tanrılarla meşrulaştırmak için mi bu iddiayı ortaya atmıştı? Bu yasalar Babil'i bir imparatorluk haline getiren sert ama etkili bir yönetim biçiminin parçasıydı. Ancak en büyük mirası neydi? İnsanları korkuyla yönetmesi mi, yoksa ilk yazılı hukuk sistemlerinden birini oluşturması mı? Babil Krallığı tarihin tozlu sayfalarından bir medeniyet olarak kaldı. Ancak Hammurabi'nin kanunları sadece taş sütunlara kazınmadı, insanlık tarihine kazındı. Bu yasalar Babil'in ötesine geçti ve sonraki medeniyetlerin adalet anlayışını şekillendirdi. Peki Hammurabi'nin yasaları gerçekten adaleti mi temsil ediyordu? Yoksa kralların gücünü pekiştiren bir araç mıydı? Ve en önemlisi, günümüz hukuk sistemleri bu kadim kuralların izlerini hala taşıyor mu? Hammurabi'nin yasaları Babil'in yıkılışından sonra unutulmadı. Mezopotamya'da farklı şehir devletleri, Asur ve Pers imparatorlukları bu yasaları bir temel olarak kullandı. Ancak Hammurabi'nin hukuku en büyük etkisini Roma ve Yunan hukuk sistemlerinde gösterdi. Lex Talionis, kısas yasası, Roma hukukunda da benzer bir prensiple yer aldı. Antik Yunan'da Solon'un yasaları Hammurabi'nin adalet anlayışına benzer sert yaptırımlar içeriyordu. Roma hukuk sistemine baktığımızda yazılı yasaların topluma duyurulması fikrinin kökeni Babil'den miras alınmış gibiydi. Ancak Hammurabi'nin yasalarının tek mirası hukuk değildi. Devletin gücünü tanrılarla meşrulaştırma anlayışı yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlerde devam etti. Krallar yasalarını tanrılardan aldıklarını iddia etti ve yönetimlerini ilahi bir meşruiyetle sağlamlaştırdı. Bu modern dünyaya kadar gelen bir anlayışın temeliydi. Adalet gerçekten halk için mi vardır, yoksa onu belirleyenlerin gücünü kutsamak için mi? Bugün yaşadığımız dünyada Hammurabi'nin yasalarından çok şey değişti. Artık cezalar fiziksel şiddetle değil, yasalarla düzenleniyor. Ancak bazı temel ilkeler hala onun sistemine dayanıyor. Suçun karşılığının belirli bir ceza ile ödüllendirilmesi fikri modern ceza hukukunda hala geçerlidir. Sözleşmelerin ve borç ilişkilerinin yazılı kurallarla düzenlenmesi Hammurabi'den beri süregelen bir gelenektir. Devletin adalet dağıtma görevi modern hukuk sistemlerinde de hala en önemli unsurlardan biridir. Ancak Hammurabi'nin mirası sadece hukuk kitaplarında değil, güç ile adalet arasındaki sonsuz mücadelede kendini göstermeye devam ediyor. Peki günümüz hukuk sistemleri gerçekten halkı koruyor mu? Yoksa tıpkı Babil'de olduğu gibi yasalar hala güç sahiplerinin çıkarlarını mı koruyor? Hammurabi, tanrıların adaletini yeryüzüne indirdiğini söyledi. Onun yasaları bir düzen sağladı ama aynı zamanda eşitsizlikleri derinleştirdi. Peki bu yasalar gerçekten adaletli miydi? Yoksa Babil krallarının mutlak otoritesini sağlamak için kullanılan bir araç mıydı? Belki de bugün bile aynı soruyu sormalıyız. Yasalar gerçekten halk için mi yazılıyor? Yoksa gücü elinde tutanlar için mi? Eğer bu içeriği beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın.
Bu arada beğenmeyi de unutmayın. Sizce Hammurabi'nin yasaları gerçekten adaleti sağladı mı? Yoksa yönetimi güçlendirmek için mi kullanıldı? Yorumlara yazın, bunu tartışalım. Videoyu paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmama yardımcı olun. Bildirimleri açarak yeni videolarımdan ilk siz haberdar olun. Görüşmek üzere.